gerçekleştirdi ve bu saldırı gerçekleşmesi sonrasında İran'ın Genelkurmay Başkanı'nın ve hatta ondan sonrasında e, Devrim Muhafızları Komutanı'nın ve üst düzey birçok komutanının İran'daki lojmanlarda öldüğü haberi geldi ve İsrail ajanlarının İran topraklarına sızdığı ve bu sızmalar sonucunda İran'ın önemli asker üslerinde aynı Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı gibi kamikaze dronların İran içerisinden hareket ettirildiği, İran'ın savunma altyapısının, radar sistemlerinin, erken ihbar sistemlerinin ve savaş uçaklarının birçoğunun ve yine çeşitli hava savunma sistemlerinin imha edildiği ve böylelikle İran semalarına İsrail'e bağlı F-35'lerin ve F-15'lerin ve hatta da sonrasında F-16'ların da dahil olduğu bir hava gücünün yoğun saldırısı olduğu çeşitli nükleer santrallerin ve araştırma merkezlerinin İran ordusuna ait hava üslerinin ve iletişim istasyonlarının vurulduğuna dair neler geldi, bilgiler geldi ve gerçekten İran için çok ilginç bir durumdu ve İran'ın bu kadar çabuk nasıl diyelim İsrail tarafından alt edilebileceği bizim hiçbirimizin de aklına gelen bir şey değildi. Bunu da belirtmem gerekiyor. Ve fakat daha sonrasında yani İran'ın hiçbir varlık göstermemesi, askeri üslerinin bulunduğu bölgelerde İsrail saldırılarına İran güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi. Yani çünkü İsrail ajanları askeri üslerin çok yakınlarında, biliyorsunuz bunların bazıları tel güdümlü, bazıları radyo sinyalleriyle çalışan kamikaze İHA'larla çok yakından üstlere vurulduğu ve saldırılar yapıldığını hep beraber gözlemledik arkadaşlar. Burada çok ilginç bizim için bunlar nelerdi? Olaylardı. Ve fakat sonrasında sevgili arkadaşlarım İran'ın da gecikmiş de olsa bir cevabı geldi. Şu anda Tahran'ı görüyorsunuz. Sabah saatlerinde Tahran'ın İran'ı ilk vurduğu anları görmekteydiniz. Ve herhangi bir hava savunma sistemi, yani ilginç olan, yani uçak savar, namlulu uçak savarlarla dahil atış yapılamadı ve İran'ın ilk başta komuta kontrolü kaybettiği, ordunun yönetiminin boşlukta kaldığı ve koordine olamadığı ile ilgili herkeste düşünceler hasıl oldu. Fakat sonrasında az önce izlediğiniz gibi İsrailli bir kişinin kendi evinden çektiği İran'ın karşı cevabı geldi ve burada İran bu karşı cevabında İsrail'e karşı hipersonik füzeler kullandı ve İsrail'in meşhur demir kubbesinin, yani hava savunmasında demir kubbe şöyle böyle havalara giriyorlardı, etkisiz hale geldiğini görüyoruz. Yine bu görmüş olduğunuz gibi bu F-5E bir uçağı arkadaşlar. F-5 Freedom Fighter'ların F-5'i. İran Hava Kuvvetleri'ne ait çeşitli işte böyle uçakların, eski model de olsa F-4 Phantom'ların vurulan üslerden kurtulabilenlerin daha Meşet gibi daha doğudaki bölgelere çekildiği görülüyor. Burada da İsraillerin yayınladığı şeylerin adını siz söyleyin. İran ait S-400, S-300 daha doğrusu ve Baver dedikleri bunların benzeri İran kopyalarının Tor M1'lerden geliştirilen İran yapımı silahların imha görüntülerini de yayınladı İsrailler ve bir psikolojik üstünlük ele geçirmişlerdi ki bir ülkenin Genelkurmay Başkanlığı'nın ve daha sonrasında tabii ki şeyinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanının öldürülmesi, Kudüs güçlerinin komutanının daha sonra öldürülmesi. Bunlar ilginç şeyler ve Heronları görüyorsunuz. İsrail Heronları İran hava sahası üzerinde elini kolunu sallayarak uçuş yapıyorlar ve hem SİHA gibi kullanıp bombardıman yapıp hem de bilgiler ediniyorlardı. Ve bu çok büyük bir ne diyelim arkadaşlar şey bırakıyordu insanlarda. Yani ne olacak falan diye. Fakat daha sonrasında gördüğünüz gibi birkaç saat öncesinde gördüğünüz gibi Tel Aviv bugüne kadar, yani Saddam Hüseyin de Körfez Savaşı'nda bombardıman yapmıştı falan ama inanılmaz şekilde güçlü bir şekilde
vuruldu ve burada da bir F-4E'yi görüyorsunuz. İranlı pilotlar bunu kurtarmışlar ve bu F-4 Phantom'u daha güvenli bir bölgeye çekiyorlar ve çeşitli hava üslerinin vurulduğu şeyleri de görmektesiniz. Tabii ki burada bugün ilginç bir haber daha çıktı. İran'ın nükleer bomba denemesi yapacağı İran medyasında çıktı. İran ilk şok atlattı ve ordudaki hiyerarşiyi sağladı ve kademelerin artık karşılık verdiği ve Tahran üzerinde uçan İsrail uçaklarından 2 tanesinin düşürüldüğü ve bunlardan bir tane de kadın askerin yakalandığı, görmüş olduğunuz bu İsrailli kadın askerin yakalandığını belirtmek istiyorum arkadaşlar. İran ordusu tarafından açıklanan şeylerde bunu da belirtmem gerekiyor. E, ve İran ordusunun en azından namlulu uçak savarlarla Tahran civarında ve Tebriz'de yeniden savunmaya geçtiği, bazı hava savunma füzelerini fırlattığı biliniyor. Fakat İsrail'in de bu arada ortalığı boş bularak özellikle Suriye üzerinde şey yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Uçaklarının KC 707 arkadaşlar tanker uçaklarıyla, biz diyorsunuz bizde KCR 135'ler var, biraz eski 70 yıllık uçaklar. 10 tane incirlikte. Bunlarla havada yakıt nakli yaptığını vesaire de biliyoruz. Yani ortalığı biraz boş bulmuşlardı. Bayağı da bir bombalama olmuştu. İran'ın buradaki en büyük hatası, Şah döneminde dünyanın sayılı güçlerinden biri olan ordusunu rejime muhaliflik yapabileceği gerekçesiyle, özellikle hava kuvvetlerini Şah'ın çok önem verdiği, yok etmesi oldu. Birçok subayını İranlılar idam ettiler ve işte döneminde F-14 Tomcat'lerle, F-4E'lerle, F-5E'lerle, bizde F-5A ve F-5B'ler var biliyorsunuz. Radarsız. Bunlar F-5E'ler, radarlı şeyler. Bunları ele almışlardı. Yani M60 tankları vardı vesaireleri vardı. Ama İran işte yok devrim muhafızları yaparak, yok bilmem ne yaparak ne yaptı arkadaşlar? Ordusunu zayıflattı. İşte tüm bu olumsuzluklara ve ambargolara rağmen ben de sabah biraz hayal kırıklığına uğradım ve İran'a da yani kağıttan kaplanmış dedim ama arkadaşlar biliyorsunuz vurdular. İşte Tel Aviv'den canlı görüntüler ve Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı'nı vurdular. Tekrar ediyorum, kullandıkları füzeler arkadaşlar şey füzeleri, yani hipersonik. Bunların demir kubbenin tarafından da engellenmesinin imkanı yoktu. Eğer İran'ın füze fırlatma rampaları ve füze istasyonları vesaire içerideki Mossad ajanları ve işbirlikçi hainler tarafından tespit edilemezse, çünkü öyle bir şey yaptıklarını bir bakın, hipersonik füzenin düşüşünü Tel Aviv'e görüyorsunuz arkadaşlar ve çok terminalde, en son noktayı vuracağı terminal noktasında bunların çok hızlandığını görüyorsunuz. Bu demir kubbe Iron Dome'un da bunları engelleme imkanının olmadığını size söyleyeyim. Burada yine görüyorsunuz Iron Dome'lar yerden havalanıyor ve ama bakın atıyorlar ve fakat birazdan göreceğiniz şekilde İran füzelerine etki veremiyorlar. Yani İran eğer burada güzel bir planlama yaptıysa, ki ilk başta çok yanlış hareketleri oldu. Bütün komuta kademesini aynı yere koydular. İsmail Haniye'nin eliyle koyulmuş gibi bulunması, Tahran'da öldürülmesi, yine Kasım Süleymani'yi kaybetmeleri vesaire hep eksi yazmıştı ama eğer vurabilirlerse İsrail'i, burada bir şey en azından erkekliğe pislik sürmemiş olacaklar. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok yoğun yayınlar yapılıyor ve burada İsrailli şeyleri görüyorsunuz. Filistinli garibanları öldürürken hani o kadar şey yapmıyorlardı ama kendilerine ufacık bir şey bile geldiği zaman e, gördüğünüz gibi hepsi böyle akılları çıkmış şekilde yayın yapıyorlar ve hepsi şeylere giriyor arkadaşlar. Sığınaklara giriyor ama İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu. Tekrar ediyorum. İran ilk şoku atlattı. Tüm komuta kademesini kaybetmesinden sonra bir B planı artık var mıydı bilmiyorum. Hani böyle SSA planları vardır askeriyede. Bu planlar yapıldı mı onları da bilmiyorum ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi
sonradan saldırılarına karşı İsrail'in burada İranlıların da verdiği şeyi görüyorsunuz. Iron Dome'un atışlarını da seyrediyorsunuz. Ve daha sonrasında da ben bu arada yazılarınızı göremiyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir şeyler yazdıysanız ve size ben ulaşamıyorsam özür dilerim. Onu da belirteyim. Alper Tunga Esenlikler. Evet. Komuta kontrol merkezlerini vurdular. Evet Yalçıncım. Erayn. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Yani burada İran'ın da bu şekilde bütün komuta kademesinin hepsinin aynı bölgede bulunması, bildiğiniz bizim işte hava üslerindeki hava lojmanları gibi ya da jandarma lojmanları gibi Genelkurmay Başkanı devrim muhafızları komutanları böyle hep beraber karısıyla akşam kahve içer gibi gider gibi şeylerde bulunması ve daha ilk tepkinin verilememesi, e, bir ne bileyim alçaktan uçan İsrail uçaklara omuzdan atılan bir Stinger füzesi gibi ya da bizim işte ne bileyim geliştirdiğimiz Karaok gibi füzelerle vesaire bir Strela tarzı Rus yapımı füzelerle cevap verilememesi, namlulu uçak savarlarla cevap verilememesi bir komuta koordinasyon eksikliği olduğunu ve bir panikleme hali olduğunu görüyor. Ve daha sonrasında da demek ki daha önceden belirledikleri atış yapılabilecek hedefleri bu şekilde vurdular. Bu akşamın ilginç olayları bunlardı. Size bunları paylaşmak istedim. Hepinize yayınımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Daha yeni gelişmeler olduğunda bunları askeri stratejik açıdan Ufuk Albayım taşınma aşamasında bu sene emekli oldu biliyorsunuz. Daha önce yayın da yapmıştım ben onunla. Onu yayına alacağım. Onun sözünü aldık. Ve bu önemli görevlerde bulundu. Türkiye'nin SİHA'larının yönetiminde de bulunmuştu. Ufuk Albayım'la beraber emekli albay Ufuk Sözügül'le de bu konuları inşallah tartışacağız hep sizinle beraber. E, tabii havacı bir komutan da bulabilirsek Türkiye'nin hava savunması mevcut hava savunma sistemlerimiz işte Nike Herküllerin hala olduğu söyleniyor Ege'de. Aksas Deniz Üssü'nün korunmasında vesaire deniyor. Çeşitli şeyler söyleniyor. Onlar Hawk bataryaları, Rapier bataryaları 35 milimetrelik, Oerlikonlar yine 20 milimetrelik Alman Rheinmetall'ler, namlulu uçak savarların günümüzde kullanıp kullanılamayacağı vesaire ve siper blok birler yine Türkiye'nin geliştirdiği diğer hava savunmalı sistemleri Hisar, A artılar bunları da onlarla beraber sizinle beraber hep izlemek istiyorum. Hepinize yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.